Türkiye'de kök hücre bağışçılarının sayısı Kızılay'ın 2017 verilerine göre yaklaşık 300 bin. Başta Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Türkkök olmak üzere bu sayıyı arttırmak için birçok resmi kurum ve kuruluş çalışmalar yapıyor. Belki de Sensin'se bu alanda gönüllülük faaliyetleri yürüten ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışan bir oluşum. İlk hikaye şu şekilde, bir zamanlar Twitter daha popülerken, 4,5 sene öncesinden bahsediyorum. Bir tane hashtag gördüm, konu etiketi. Efe iyilik lazım yazıyordu ama paylaşabilecek, yani kim varsa paylaşmıştı. Ben de dedim ki herhalde burada bir sıkıntı yok, artık devam edebilirsin. Sonra aradan 3 ay, 4 ay geçti. Aynı etiket yine orada. Efe'ye iyilik lazım fakat bu kez yanında maalesef Efe'yi kaybettik diye not düşmeye başlamıştı insanlar. O an bir garip hissettim. Sonrasında bir araştırdım. 18 yaşını geçen herkesin örnek verebileceğini öğrendim. Gidip o örneği veremediğim için Efe ile eşleşip eşleşmeyeceğimi veya başka insanlarla bilmediğimi fark edince orada hikaye başladı diyebiliriz açıkçası. Efe bir örnekti, başka birçok örnek var. Herkes kişisel bir kampanya çıkıyor. Fakat kimse ne yapacağını tam anlamıyla bilmiyor. Bu alanda sivil toplumla ilgili çalışan bir kuruluş yok. Boş bir alan tamamen, fakat hayat memat meselesi. Sonra ismi bulduk, belki de sensin. Belki de Sensin, insanları kök hücre bağışçısı olmaya teşvik etmek için 2013 yılında Merve Dilara Kurt ve Aykut Kadir Kurt tarafından kuruldu. Belki de Sensin, başta lösemi gibi kanser türlerine yakalanan kişiler için farkındalık yaratıyor ve 18-50 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri son tedavi yöntemi olan kök hücre bağışçısı olmaları için teşvik ediyor. Oluşumun gönüllüleri farklı şehirlerde, okullarda, parklarda kök hücre konusunda bilgilendirme yapıyor. Seminerler düzenliyor. Oluşum birçok kişiyi bağışçı olma konusunda ikna etti bile. Hindistan'a gitti benim kök hücrelerim. 2 yaşında bir kız çocuğuydu. 3 aylık bir periyot süreci var kanser hastaların. İlk atlatma evresi öyle diye biliyorum. Atlattı. Bana 3 ay sonrasında haber geldi. Kanseri atlattığına dair, iyileştiğine dair. Çok güzel bir şey. Yerine kendi çocuğunu koysanız, hani ben ilk doğum yaptığımda oğlumun ayağından, topuğundan kan alırken o ilk ağladığı sesle dünyaları ayağa kaldırmak içimden gelmişti. Bir annenin çocuğunun yaşamasına vesile olmak kadar güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Yani bunun manevi duygusu bana zaten yetiyor 2 yıldır. Çok mutluyum böyle bir şey yaptığım için. Oluşumun kurucularından Merve Dilara Kurt, uygun kök hücre bulunamadığı için şu anda bu dünyada değil. Ancak Aykut Kadir Kurt ve arkadaşları Dilara'dan aldıkları güçle mücadelelerine devam ediyorlar. Belki de Sensin'in 10 farklı ilde 300'ün üzerinde gönüllüsü bulunuyor. Ayrıca birçok ünlü isim de Belki de Sensin'e destek veriyor. Bir gün benim başıma gelebileceğini fark ettim. Her şey aslında bunu fark etmemle başladı. İlk önce gittim kendim Kızılay'a, 3 tüp kan verdim ve sonrasında artık gönüllü havuzundaydım. Ve Belki de Sensin'le iletişime geçerek artık bunu ben biliyorum, diğerleri de bilsin diye gönüllü olarak çalışmaya başladım. Ben Marmara Üniversitesi'nde okuyorum ve ilk önce üniversitemde etkinlik yaparak başladım her şeye. Belki de Sensin, kök hücre bağışı konusunda bugüne kadar yüz binlerce kişiye ulaştı. Kök hücre bağışçılığı konusunda farkındalığı arttırdı. Onlarca kişinin hayatına umut oldu. Hem hastaların hem de bağışçıların hayatında kocaman bir fark yarattı.